Selamlar. Bugün gardırobunuzun favorisi olacak hem şık bir üçgen şal hem de sıcacık bir boyunluk olarak kullanabileceğiniz harika bir modelle geldim. Göründüğü kadar karmaşık durduğuna bakmayın. Aslında o kadar kolay bir mantığı var ki örgüye yeni başlayanlar bile bu videonun sonunda kendini harika bir şal yapmış olarak görebilecek. Sadece birkaç temel tekniği var. Hem hızlı hem de döküm döküm duran bu modeli hazırlamayı bugün sizlere göstereceğim. Modelimiz tam olarak şu üçgen parça kısmından başlayacak. Yani ensemize gelen kısımdan başlıyor. Kısımda üçgen olarak bir parça hazırlıyoruz. Yani minicikten devasa bir şal olarak, bir boyunluk olarak devam edecek. Hem de döküm döküm duruyor dediğim gibi. Şimdi bunu ben normalde bir batik iple çalıştım. 200 gramlık cupcake batik ipler oluyor genelde. Burada tam tamına 200 gram cupcake bir ip var. Ama bugün bunu hazırlamak için daha farklı, daha net gözükebilen bir renkle size başlama tekniğini göstereceğim. Belli bir kısmına kadar size burada göstereceğim. Daha sonrasında model hep kendini tekrar ettiği için bunu çok rahatlıkla siz 1-2 günde tamamlayabileceksiniz. Eğer beğendiyseniz ve iştahınız da kabardıysa hemen yapımına geçmek istiyorum. Ama geçmeden önce çok ufak bir hatırlatma. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hatta bir sonraki projemiz ne olsun aşağı yorumları onu da yazarsanız ayrıca mutlu olurum. Hazırsanız hadi hemen başlayalım. Bu modeli hazırlamak için 200 gram ip kullandım fakat yanında da 4 numarada tığ kullandım. En başından tekrardan modeli anlatmak gerekirse 200 gram cupcake ipten bu şalın ölçüleri üçgen uzunluğu, en uzunluğu yani 60 santim. Diğer bir uçtan bir ucu olan da uzunluğumuz 120 santime tekabül etti. Dilerseniz fazladan ipiniz varsa büyütebilirsiniz. 200 gramlık ipten bu ölçülerde 60'a 120 olarak bir şal boyunluk olarak hazırlamış oldum. Şimdi burada da tam bu ipin muadilliği sayılabilecek kalınlıkta bir ipim var. Bakın bu da Süperlana midi diye geçiyor. Herhangi bir broşür ya da kağıt videolarımda paylaşmıyorum. Reklam içerikli oluyor diye herhangi bir anlaşmam yok çünkü. Şimdi ilk olarak modelimizi hemen şu uç kısımdaki kenardan başlayacağız. Üçgen bir parçayı daha sonra dediğim gibi büyüteceğiz. Hemen burayı hazırlamaya başlıyorum. Söylediğim şekilde ilerleme yaparsanız ben de çünkü birkaç kere yapıp söktüm. Tam olarak modelin oturması için. Ama daha sonradan dikkat ettim ki evet onun bir mantığı var. Şal tam sayı olarak ilerlemiş oluyor. Model kurulumuna sihirli halka ile başlayacağım. Ama eğer sihirli halka yapamıyorum derseniz 5 adet zincir çekerek onu halka haline getirebilirsiniz. O yuvarlağın içine de modelinizi kurabilirsiniz. Bu da bir yan seçenek olsun. Hemen şöyle parmağım üzerinde bakın doluyorum. Ve yumaktan gelen ipimi üzerinden geçirdim. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonrasında sürekli trabzan ve zincir çekeceğiz. Bu şekilde model ilerleyecek. Üzerine ipimi alıyorum. 2'de çıkıyoruz. Yani üzerine ipimi aldım. Önce 2 ilmeğimi daha sonra tığımdaki diğer 2 ilmeğimi örerek ikili trabzanlarımı oluşturdum. 2 zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Tekrardan önce ikisini daha sonra ikisini olarak tığımda ki bütün ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde 2 tane bakın trabzanımızı yapmış olduk. İpimizin ucunu bu şekilde çekerek yuvayı kapattık. Buranın ne kadar kapalı olursa o kadar güzel olduğunu zaten artık hepimiz öğrendik. Şimdi şunu önce burayı kilitlemek istiyorum. Sökülmesin. Daha sonrasında model her iki başta arttırmaya gidiyor. Yukarıya çıkıyorum 4 adet zincir ile. Her sırada 4 zincir çekiyoruz yukarıya çıkmak için. Arkasını çevirdim. Üzerine ipimi aldım. İlk yuvanın içerisine şöyle ilk tepe noktasına bakın buraya ikili trabzan yapıyorum. 3 tane, bir tane de 4 tane zincir çekerek yukarıya çıkmıştık. Bakın o da burada. Hiç üzerine zincir çekmeden ipimi alıyorum. Direkt bu arttırma noktasına geldim. Buraya kadar herhangi bir zincir çekmiyoruz. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
2 zincir, üzerine ipimi aldım. Aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi tekrardan üzerine ipimi aldım. Şu ilk yapmış olduğumuz üçlü trabzanımızın hemen en sonundaki bakın boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine 2 defa ipimi doluyorum. Tekrardan aynı noktaya geldim. Burası sıra sonumuz. Burada 4 zincirle ilk sıra başında 4 tane zincirle yukarıya çıktığımız için buraya sıra sonlarında genellikle hep üçlü trabzan yapacağız. Önce ikisini, sonra ikisini, sonra tığımdaki diğer 2 ilmeği birden sırayla çektim. 4 tane zincir çekiyorum. Örgümü bir arka sırasına çevirdim. Üçlü trabzan yapmıştık. Bu üçlü trabzanımızın içerisine tekrardan bir artış yapıyoruz. Hemen tekrardan gösteriyorum. Bunu 4 sıra boyunca devam ettireceğiz. Tekrardan buraya üçlü bir trabzan yapıyorum. İlk sıra başıma. Bu sıradan itibaren zincir çekmeye başlıyoruz. İlk 2 sırada ben çekmedim. Biraz daha şöyle başlangıç olduğu için derli toplu durmasını istemiştim. Bir zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Tam bakın buraya 3 tane trabzan yapıyorum ikili. Bir zincir çekiyorum. Tam köşeye geldik. Bir arttırma noktası daha burası olmuş oluyor. Şimdi buraya arttırma yapıyorum. Tekrardan 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. Üzerine ipimi aldım. Önce ikisini, daha sonra ikisini. Boşlukların içerisine üçlü ikili trabzan grupları yapacağız. Aralarda bir zincir. Bundan sonraki tüm sıraya bitene kadar, yani örgümüzü sonlandırdığımız noktaya kadar bütün kutucuklarımızın arasında hep bir zincir olacak. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi sıra sonuna geldim. Bakın 4 zincirle biraz önce yukarıya çıkmıştık bu boşluğun içerisine. Bu boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Üzerine 2 defa doladım. Şimdi üçlü trabzan yapacağız. Aynı boşluğun içerisine sırayla tığımdaki ipleri bir bir salıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrardan burası bir arttırma noktası olmuş oldu. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Bu bizim 4 tane son grubumuz oldu. Eğer dilerseniz size de bir fikir olsun. Ben burayı dörtlü olarak başladım. Daha sonrasında model içinde bakın 3 sıralı kutucuklar yaptım. Eğer isterseniz burayı 3 değil de 4 yapabilirsiniz. Ya da ben daha ince istiyorum derseniz 2 de yapabilirsiniz. Modeli kendinize göre uyarlamak tamamen size kalmış bir şey. Nereden arasına bir file bir trabzan sırası daha koyup 2 sıra buraya da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Onu kendiniz karar verebilirsiniz ama en basit haliyle burada model kurulumunu ben anlatayım. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. 4 tane zincirimi çektim. Örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Üzerine ipimi aldım. Aynı boşluğun içerisine tekrardan bir alt sıradaki gibi yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam edeceğiz. Sıra sonumuza kadar yaptık. Aralarda birer tane zincir çektik. Bakın modelimiz bu şekilde gözüküyor. Şurası arkasıydı zaten. Burası iyi yüzü. İyi yüzüne geldiğimizde trabzan kurulumunu yapmış olacağız. Şimdi tekrardan 4 tane zincir çekiyorum. 3, 4. Üzerine ipimi aldım. Her zamanki gibi ilk arttırma noktası burası olmuş oldu. Ama hep aynı düzlükte ilerliyor. Yani kenarlardan arttırma yapıyoruz evet ama hep aynı çizgide oluyor. Bakın modelde de zaten öyle. Hep aynı çizgide devam etmiş oluyor. Şimdi tekrardan üzerine ipimi aldım. Aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Üzerine ipimi aldım. Bu sıradan sonra sadece tam şu köşe noktasında 2 zincirimiz var. Artık trabzan yapıyoruz bu sırada. Bir ayrıntı daha modeli kurarken onu da fark ettim. Çünkü çok fazla söktüm. Şimdi buradaki sayıyla buradaki sayının eşit olması lazım. Aynı sayıda ilerlemesi lazım. O da
Bu üçlü trabzanlarımızda genelde hep 1 ve 2 batardık ve bu sonuncuya batmazdık. Şimdiki sırada 1, 2, 3. Bütün trabzan, 3 tane trabzan varsa 3 tane trabzanın tepesine de batacağız ve boşluğa da batacağız. Sayıları değişmiş oluyor. Üzerine ipimi aldım. İlk trabzan tepesine ikili trabzan. İlk trabzan tepesine batırıyorum. İkili trabzan. Son trabzan tepesine batırıyorum. Bir ikili trabzan da. Şimdi 3 tane trabzan tepesini yapmış oldum. Üzerine ipimi aldım. Boşluğun içerisine ikili trabzan, üzerine ipimi aldım. İlk trabzan tepesine tekrardan batarak bu sırayı bu şekilde trabzanlarla devam ettiriyorum. Sadece bunun tek mantığı buradaki üçlü trabzanların hepsine batmak. Daha önceden bunu yapmıyorduk. Sayılar değişiyordu. Şimdi bütün hepsine batırıyoruz. 1 2 3. Ve tam köşenin noktasına geldik. Bu köşe noktasında üçlü trabzan değil, ikili trabzan yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, üzerine ipimi aldım. Aynı noktaya tekrardan 2 trabzan daha yaptım. Üzerine ipimi aldım. İlk baştaki trabzan tepesine batırıyorum. Burada 2 trabzan daha devam ettirdim ve tamamladım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldik. Üzerine ipimi alıyorum. Arttırma noktası vardı. Bu arttırma noktasının içerisine buradaki ilk yaptığımız gibi 2 adet trabzan yapıyoruz. Tekrardan 2 trabzan yaptım. Üzerine 2 defa tığımın ipimi doluyorum. Aynı boşluğun içerisine bu sefer üçlü trabzan ve 4 zincir ile yukarıya çıkıyoruz. Örgümüzün arka yüzünü çevirdik. Tekrardan üzerine ipimi alıyorum. Aynı boşluğun içerisine şimdi bu sırada filelerimizi kurmuş olacağız. Yani kafeslerimizi yapacağız. Tam şu göstermiş olduğum yeri yapıyoruz. Buradan itibaren model kurulumu artık kendini hep tekrarlayan bir model olarak devam edecek. Ama sayılara dediğim gibi çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Üzerine ipimi aldım. İlk boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan, bir zincir, sırada gelen ilk trabzan tepesinin bakın ilk trabzan tepesinin içerisine bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir, bir atladım. İkinci trabzan tepesine bir trabzan, bir zincir, üzerine ipimi aldım, bir atladım. Sırada gelen trabzan tepesine bir trabzan yapmış oldum. Trabzanlarımızdan direklerimizi oluşturuyoruz ve burada bu kafesleri yapacağız. Şimdi artırma noktasına kadar tekrardan bir trabzan atlıyorum. Diğerine direk yapmış oldum. Hemen buraya kadar tekrardan devam ediyorum. Bu sayılarda bu şekilde ilerleme yaparsanız her zaman artırma noktasının tam sonuncu tepesine gelmiş oluyorsunuz. Bir öncekine de gelseniz hiçbir fark etmez. Diğer tarafında da atlayabilirsiniz. Şimdi son tarafında son trabzan tepesine bakın buraya bir tane kafesimi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Arttırma tam köşem. Bunun içerisine bir tane trabzan. 2 zincir. Üzerine ipimi aldım. Aynı yere tekrardan bir trabzan daha. Bir zincir. Burada en sonda yapmış olduğum trabzan tepesi var bakın. Şimdi sıradaki ilk tepenin içerisine batıyorum. Bir zincir, bir atladım. İkinci trabzan tepesine bir direk daha. Sıra sonuna kadar bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz ve model bakın bu şekilde gözüküyor. Zaten artık oluşmaya başladı. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldik. Son trabzan tepesinin içerisine de bir tane direk yaptık. Şimdi bir zincir, üzerine ipimi aldım. Arttırma noktası burası biliyorsunuz. Buraya bir direk yaptım. Üzerine 2 defa tığıma doluyorum. Üçlü trabzan. 1 2 3 4 adet zincir çekiyorum. Örgümün arka yüzüne çevirdim. Üzerine ipimi aldım. Şimdi
Bu normal trabzan kısmını tekrarlayacağız burada. O yüzden buraya 2 adet trabzan yapıyorum. İlk boşluğumuzun arttırma noktasının içerisine 2 adet trabzan. Bu sırada dikkat etmeniz gereken şey şu. Direklerin de tepesine batıyoruz. Direkt boşluğun içerisine atlamayacağız. Hemen ilk tepeye, bakın buraya bir tane trabzanımı yaptım. Boşluğun içerisine bir trabzan. Sırada gelen direğin içerisine bir trabzan. Üzerine ipimi alıyorum. Boşluğun içerisine bir trabzan. Bu şekilde bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. Burada da bir önceki alttaki sıra gibi aynı 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve direkt sırada gelen ilk direğin içerisine batarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu sıradan sonra modelimiz kendini tekrarlıyor. Fakat direkt bu trabzanlarımızı da yaptıktan sonra normal kutucuklarımızı yapmaya başlayacağız. Hanım dilendi, beyefendi kutucuğu dediğimiz. Onun da hemen kurulumunu gösteriyorum ve modelimiz burada artık kendini sürekli tekrarlayan bir hale dönüşmüş oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar tekrar gelelim. Hemen kutucuklarımızı nasıl yapıyoruz onu da gösterelim. Sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonlarımızda da 2 adet trabzanımızı yaptık. Tığımızın üzerine 2 defa dolayarak üçlü trabzanımızı yaptık. Bu sıradan sonra artık kendini tekrarladığı için ve bu detayı da önemli olduğu için burayı da gösteriyorum. Üzerine ipimi aldım. 4 zincir çekmiştim. İlk boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 3 bir zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. 1 2 3 tane trabzanımı atlıyorum. 4. trabzanımın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum ikili. 2 3 bir zincir çekiyorum. Tekrardan üzerine ipimi alıyorum. Sayıyorum tekrar. 1 2 3 atladım. 4. trabzan boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum kutucuk. 1 2 3 trabzan atlıyorum. 4. trabzanımın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum tekrardan. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde modelimizi istediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz. İsterseniz bir sıra hanım dilendi yapabilirsiniz. İsterseniz de bunu 4 sıra yapabilirsiniz. 2 sıra yapabilirsiniz. Tekrardan konumlandırarak model dizimini yapmak tamamen size kalmış. Şimdi buraya kadar geldik. Buradan itibaren tekrar gösteriyorum. Bakın tam sayılı olarak ilerlediğimiz için 3 trabzan atlayıp 4. trabzanımızın tepesine grubumuzu yaptığımız için sonda 3 tane trabzanımız otomatik olarak kalıyor. Burada bir zincir çekiyorum. Direkt boşluğun içerisine artırma noktasının içerisine tekrardan üçlü trabzan yapıyorum. Bir önceki sıralarda 2 yapıyorduk ama bu kutucuklar için 3 tane yapıyoruz. Tekrardan üçlü trabzanımı yapıyorum grup ve bir zincir çekiyorum. Burada 3 tane trabzanımız kalmıştı. Şimdi tekrardan sayıyorum. 1 2 3 atladım. 4. trabzanımın tepesine bu şekilde batıp buraya da grubumu kuruyorum ve bundan sonrası artık tamamen kendini tekrar eden bir model olarak devam ediyor. Şöyle bir zincirimizi de çekelim. Bakın. Modelimiz bu şekilde hazırlandı. Hem dokusu hem de modeli çok karışık, çok zormuş gibi gözükse de mantığını anladıktan sonra bunu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi eğer batik cupcake ipiniz varsa onunla da kendinize boyunluk şal yapabilirsiniz. Ya da bu modeli biraz daha ilerletip biraz daha büyütüp belli bir ölçüye getirip bandana bile yapabilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze ve sizin emeğinize kalmış. Şimdiden hepinizin ellerine emeğine sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.